Dayılarla birlikte, Japon dayılarla birlikte yıkandık. Siz diyorsunuz ya Türkiye'de çok vergi var, vergi var, vergi var. Ya kardeşim Türkiye'de vergi yok. Trenlerde konuşmak yasak bu. Yasak değil de ayıplanıyormuş sanırım. Beni linçleyecekler ama ekonomik olarak asla tavsiye etmiyorum. 80-90 dolardan aşağı konaklama bulamıyorsunuz. 10 yıldır aynı kirayı veriyorum. Hiç kiram artmadı. 70 bin ya. Sakura dönemi ne kadar güzel olabilir ki sorusunu sorduğum için şu an birazcık utanıyorum. Burada gel millet yerleri kusarken, yerlerde yatarken. Dünya üzerindeki en kalabalık yaya geçidiymiş arkadaşlar burası. Belki de Japonya deyince gözümüzde canlanan görüntü şu. Hemen umut yapıştırırlar, fırsatını vurdu ya hemen vurur sana bir tane, ilktirir. 300 gram et alıyorlarmış genelde. Most popüler o diyor çünkü. 1480 yen. Kişi başı gayri safi yurt içi hasıla 45.000 dolar olarak hesaplanmış. Günler sonra Tokyo'da güneşli ve güzel bir güne uyanıyoruz. Vay arkadaş vay. Tokyo güneş açar mıydı ya? Bahar gününde geldiğim günden beri sağanak yağmur mu görmedim? Soğuk hava mı görmedim? Fırtına mı görmedim? Yani şu an bakın yüzüme güneş vuruyor. Bunu görebilmek büyük nimet. Gerçekten büyük nimet. Ya baharın ortasındayız kardeşim. Günlerdir bize kışı yaşattın ya. Güzelim Tokyo. Yapma bunu. Gözünü sevdiğim. Madem böyle güneşli hünerlerin vardı, neden bize kışı yaşattın ha? Neden? Hastalığım da geçmedi zaten, haberi öksürüp duruyorum. Geldiğimden beri yemediğim fırtına, yağmur, soğuk kalmadı ya. Konnichiwa dostlar. Tokyo'dan, Japonya'dan herkese selamlar. Öncelikle sizlere kaldığım muhiti göstererek videoya başlamak istiyorum. Bir önceki videonun sonunu hatırlıyorsanız burayı görmüştük. Karşıda hemen Otsuka istasyonu var. Burası bizim meydan. İşte bizim mahallenin meydanı. Benim hostel de burada. Kapsül Hostel şu binada. Kapsül in Hostel diye mi geçiyor? Kapsül in öyle bir şey, adını bırakırım ben zaten aşağı. Gecelik 30 dolar veriyorum. İlk defa kapsül hostelde kaldım ben. İlk defa deneyimledim. Güzel, rahat. Ortak alanı gayet güzel. Yani kilitli dolabınız var. Ayakkabılarınızı kilitleyeceğiniz bir yeriniz var. Havluyu bedava veriyorlar. İşte tıraş bıçağı veriyor, diş fırçası ve her şeyi sağlıyor size. Ayakkabınızın içine koku bile sıkabiliyorsunuz. Hani gün boyunca ayakkabıyı kullanıyorsunuz. Belli kokular oluşuyor. Hani temiz koksun diye onları bile düşünmüşler Japon dostlarımız. Ama ve lakin banyolar ortakmış. Abicim bunu neden baştan söylemiyorsunuz? Bak bütün Japonya'da böyleyse yani Japon amcalarla birlikte duş aldık. Yani yapacak bir şey yok. Abi çocuğa banyolar nerede diye sordum. Sauna dedi. Dedim sauna. Tamam sauna. Çıktık yukarı 8. kata. Abi bir gösterdi çocuk. Banyolar ortak. 10 tane tabure koymuşlar. Taburelerin önünde şampuanlar var, işte böyle lif mif alıyorsunuz. Abi dedi ki çocuk burada yıkanacaksın dedi. Sauna, harbiden sauna var bu arada. Yani girip böyle ter atıyorsunuz orada. Soğuk duş alabileceğiniz bir yer var, böyle yukarıda duş alıyorsunuz ama onu şöyle yapıyorlar. Duş alıyorlar, soğuk havuza giriyorlar ya da sıcak havuz var. Oraya giriyorlar. Çocuk dedi burada böyle. Mecbur yıkanacaksın dedi. Yani mecbur yıkanacaksın demedi. Orayı ben şaka yapıyorum da. Burada böyle dedi. Kültür bu, ortak banyolar dedi. Sanırım sauna diyorlarmış ona. Bir yandan da şöyle sakuraları göstermek istiyorum sizlere. Güzel güzel çiçek açmışlar. Sakura döneminde geldim. Nisan ayındayız şu an arkadaşlar. Ben bunu Mayıs'ta yetiştirebileceğim. Böyle ağaçlar yol kenarında. Tabii bunların daha bol versiyonunu görmek istiyorum. Güzel parklara gidip bunlar dökülmeden, çünkü dökülüyor bakın. Güzelim sakuralar dökülüyor. Gidip güzel sakuralarımızı görelim. Abi öyle, yapacak bir şey yok. Banyolar ortakmış. Sanırım Japonya'da böyle bir kültür var. Her hostel, otel böyle mi bilmiyorum ama böylesiyle başladık. Yani ya çok da detay vermek istemiyorum ama yani komik ya. Dayılarla birlikte, Japon dayılarla birlikte yıkandık. Adamlarla yan yana oturuyoruz da buraya. Yani bilmiyorum, çok ilginç bir deneyim. Umarım herkes deneyimler bunu yani. Neyse, ortam böyle, hostel güzel. Tek falsosu işte ortak banyosu olması. Herkes böyle çırılçıplak geziyor abi. Kimse mayoyla yıkanmıyordu yani. Öyle birini görmedim. Trene binmeden şuradan bir içecek almak istiyorum kendime. Son günlerde bir öksürük krizi tutmuş durumda.
hava değişiminden dolayı şifayı kaptım. Bir güneşli, bir işte yağmur yağıyor, serinlik oluyor, bir şeyler oluyor. O yüzden şifayı kapmış durumdayım. Geldiğimden beri en çok sevdiğim şeylerden biri bu otomatlar arkadaşlar. Markete girdim. Şuradaki sütlü çaydan bulamadım ama bu otomatı kafaya yazmıştım. Geldiğimde bizim mahallenin böyle bazı otomatları var. Hangi içecekleri satıyorlar onları öğrendim. Şimdi buradan bir sütlü çay alacağım. Dilerseniz kağıt para atıyorsunuz buradan ama sadece binlik kabul ediyor. Buradan kağıt para atıyorsunuz. Buradan da bozuk parayı atıyorsunuz. Bozuk parada da 500 yen, 100 yen, 50 ya da 10 yen atabiliyorsunuz. Şöyle ben 500 yeni atacağım. Şuna basalım. Burada kırmızılar sıcak içecek arkadaşlar. Mavilerde soğuk içecek ve fiyatları yazıyor. Benimki 130 yen. Para üstünü şuradan alıyoruz. İçeceğimizi de buradan alıyoruz. Bu iyi geliyor ya. Böyle öksürük krizi tuttuğumda bundan böyle 1-2 yudum içiyorum. Sıcak içecek bu yani. Böyle şişede olduğuna bakmayın. Böyle kamerayı şuraya koyayım da. Çok güzel bir sistem yani. Markette de buluyorsunuz. Hatta farklı markalar da var. Öksürük krizi tutuyor. Geçmiyor da durmuyor da su içiyorum o da bir şey yaramıyor ama bu sütlü çay hem tadı çok hoşuma gitti hem sıcak ya böyle yumuşatıyor birazcık çok şey oluyor. Nasıl diyeyim? Güzel oluyor. Şöyle çökeceğim buraya. Hafif şekerli bir de bayağı lezzetli. Çok iyi geldi. Şişe küçük ya ben bitirdim. Trene binmeden ineceğimiz durağı tekrardan bir kontrol edelim de hata yaşamayalım. Ne diyor? Yamanote Line'a bineceğiz. Hiç transfer yapmayacağız. Tamamdır. Google haritalardan bakıyorum ben bu arada arkadaşlar. Yani Japonya'ya geldiğimden beri toplu taşımaları, otobüsleri, metroları hep Google haritalardan bakarak buldum. O rotayı takip ettim. Şu ana kadar hiç hata yaşamadım ama internete bağlı olmanız gerekiyor. Ben Japonya seyahatimde internet konusunda hiç sıkıntı yaşamıyorum SIM-IO sayesinde. Ülkeye geldiğimden beri internetim var arkadaşlar. Ne Wi-Fi aramak zorunda kaldım ne SIM kart satın almak zorunda kaldım. Yani hiç uğraşmadım. Ucuz mu, pahalı mı vesaire bilmem ne. Hiç uğraşmadım. SIM-IO sayesinde internet sürekli elimin altında. Sizin de seyahatinizi kolaylaştırması için SIM-IO'dan birazcık bahsetmek istiyorum arkadaşlar. 160'tan fazla ülkede SIM-IO bizi hızlı bir şekilde internete ulaştırıyor. SIM-IO'nun en güzel özelliklerinden bir tanesi istersek bir paket satın alıp onu kullanıyoruz. İstersek bakiye yükleyip kullandığımız internet kadar para ödüyoruz. Diyelim ki bakiyemiz arttı. Bir sonraki seyahatimizde farklı bir ülkeye dahi gitsek kalan bakiyemizi kullanabiliyoruz arkadaşlar. Ve SIM-IO'da bulunan OneSIM özelliği sayesinde sadece bir kere kurulum yapmamız yeterli. Hangi ülkeye gidersek gidelim SIM-IO bizi o ülkedeki en iyi operatöre bağlıyor. Yani takdir edersiniz ki seyahat ettiğimiz zaman internet olmazsa olmazımız. Yolumuzu buluyoruz, kafe, restoran buluyoruz, kafamıza bir şey takılıyor hemen hop interneti açıyoruz. En önemlisi de sevdiklerimizle sürekli olarak iletişim halinde oluyoruz. Japonya seyahatimde internet konusunda benim kafam oldukça rahat SIM-IO sayesinde. Sizler de seyahatinizde kafanızın rahat olmasını istiyorsanız SIM-IO uygulamasını telefonunuza indirin ve kayıt olun arkadaşlar. Burak 2 kodunu kullanarak $2 bir indirime sahip olabilirsiniz. Ben açıklamaya bütün detayları yazdım. Oradan kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz diyorum ve Otsuka istasyonuna giriş yapıyoruz hemen. Bir bilet alıyoruz kendimize. Burada çok ama çok büyük ve karmaşık bir tren ağı var arkadaşlar. Öğrenmesi biraz zaman alabiliyor ama en azından belirli rotaları geldiğinizde en azından kullandığınız rotaları diyeyim öğreneceğinizi düşünüyorum. Şimdi yukarıda metro hatları var. Şöyle göstereyim sizlere. Buradan da bilet alıyorsunuz. Sanırım yeşilden alabiliyorsunuz bir de siyahtan alabiliyorsunuz. Zaten ticket yazıyor. Ticketlardan bilet siz alacaksınız. Eğer tek kullanımlık bilet alacaksanız eğer bir kartınız varsa burada işte toplu taşıma kartları da var. 1 günlük, 2 günlük vesaire. Bir de JR Pass dedikleri bir mevzu var. O şehirler arası trenlerde de kullanıyorlar. O çok sık metro kullanacaksanız, tren kullanacaksanız öneririm. Eğer çok sık kullanmayacaksanız da pahalıya geliyor. Çok ucuz bir şey değil. Diyelim bir toplu taşıma kartınız var. Şurada charge yazıyor ya pembe. Oradan dolduruyorsunuz. Hemen şöyle bir para çıkarayım da ben.
Şimdi geldiniz buraya, ilk Japonca menüyle karşılaşacaksınız. İngilizceyi seçiyorum. Tek bilet alacağım ben. Ticket'ı seçiyorum. Burada fiyatlar yazıyor. Ben şimdi gideceğim istasyonun kaç para olduğunu Search Station yazıyor. Oradan öğreneceğim. Mesela ne yazalım? Shibuya yazalım. Shibuya. Shibuya. Buradan tıklıyorum. 180'miş. Buradan bozuk paraları atıyorsunuz. Shibuya istasyona gitmek için 180 yen gerekiyormuş. Burası bozuk para haznesi, burası da kağıt para haznesi. Attınız. Kaç para atarsanız atın size şey verecek, para üstü verecek. Bakın burada işlemler gözüküyor. Biletimizi buradan aldık, para üstümüzü buradan aldık. Tamamdır. Biletimiz bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunu makineye atacağım. Adım adım gösteriyorum ki ilk gün videosu bu. Benle birlikte siz de deneyimleyin. Ola ki Japonya'ya geleceksiniz. Bir bilgilendirici şey olur. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan attım. Buradan alıyorsunuz bunu. Sakın atmayın. Çıkacağımız durakta tekrardan aynı makineye atacağız ve istasyondan öyle çıkacağız. Bunun da sebebi gittiğimiz durak kadar para ödüyoruz. Zaten gördünüz. Shibuya Tokyo'daki en popüler noktalardan bir tanesi. Bakın burada şey yapıyorlar. Tamir ediyorlar. Mesela normalde orayı kapatması yeter değil mi? Benim şu ana kadar gezdiğim ülkelerde gördüğüm o, hatta kapatmıyorlar bile. Orada biri tamir ediyor. Sen tamir edildiğini görünce girmiyorsun. Burada her ne işlem, tamirat vesaire yaparlarsa yapsın en az bir tane güvenlik görevlisi oluyor ve insanları uyarıyor. Hatta cadde çalışmalarında belki denk gelirsek görürüz, böyle sokak tamiratlarında, düzeltmelerinde ne yapıyorlar? Bir sokağın başına bir sonuna koyuyorlar. Bu arada şöyle bir sistem var. Yürüyen merdivenlerde solda bekliyorsunuz, sağdan yürüyorsunuz. Yani bizdekinin tam tersi. Şimdi geldik metroya. Benim Shibuya'ya biletim var. Burada gidebileceğiniz ana istasyonlar, önemli istasyonların isimleri yazıyor. Shibuya'da onlardan bir tanesi. Yani 1 numaralı taraf, sol taraftaki trene bineceğiz. Bu da ters tarafa giden tren. Birazcık böyle araştırıp bulmanız gerekiyor kaybolmamak için, ama mutlaka kaybolacaksınız. O zaman da görevliler var. Görevlilere sorabilirsiniz. Görevliler İngilizce biliyorlar. En kötü birine sorun. Gençler az da olsa bazen İngilizce konuşuyor. Şansınız artık. Birini denk getirip nereye gideceğinizi söyleyip yardım isteyebilirsiniz. Ne diyordum ben? Bir şey anlatıyordum ya. Aldık bileti, gidiyoruz şimdi. Geldi trenimiz. Trenlerde konuşmak yasak bu. Yasak değil de ayıplanıyormuş sanırım. O yüzden sessiz olacağım ben. Shibuya'ya gidince anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Güzel bir sistem yalnız ya. Çok derli toplu, düzenli. Açıklayıcı bir şey var. Ekran var. Burada bütün istasyonları gösteriyor. Gideceğiniz durakları gösteriyor. Hem İngilizce hem Japonca. Fark ettiyseniz bayağı sessiz, çok fazla konuşan yok. Yüksek sesle konuşan da yok. Birkaç kişi böyle kısık sesle sohbet ediyor. Bakın ekranlarda hangi çıkışın ne tarafta kaldığını gösteriyor. Bütün detaylarıyla açıklıyor size gereken bilgileri. Shibuya istasyonuna geldik şimdi. Bir de şeyi söylemem gerekiyor. Durakların yanında bir rakam yazıyor ya, işte 2, 4, 6 filan diye. Onlar kaç dakika sonra o durağa ulaşacak, onu belirtiyormuş. Buradan atıyoruz. Tamamdır. Doğru işlem yapmışız. Eğer hatalı bir şey yapsaydık, yanlış bir durakta inseydik,
ya da yanlış bir kapıdan çıksaydık, çünkü burada sadece tek bir metro ağı yok. Sanırım 3 tane farklı, işte bir devletin, bir özel şirketin ya da iki devletin bir özel şirketi miydi, her neyse, farklı metro ağları var. Farklı şirketlerin işlettiği. Onların çıkışlarını kullanamıyorsunuz. Hangi metro ağını kullanıyorsanız, hangi metro şirketinin biletini aldıysanız oradan çıkış yapabiliyorsunuz. Bu arada ben bir nereye gideceğim ona da bakayım da yanlış bir yere gitmeyeyim. Hikayesiyle kimimizin gözlerini yaşartan, kimimizi ağlatan, bütün dünyada sadakatiyle nam salan ve insanların saygısını kazanan Hachiko'yu hepimiz tanıyoruzdur dostlar. En azından birçoğumuz biliyoruzdur. Shibuya metro istasyonunun çıkışlarından birinde, bu çıkışı Hachiko Meydanı olarak tanımlıyorlar. Şu kalabalığı görüyorsunuz. Herkes onunla fotoğraf çekilmek için gelmiş. Heykeli var. Şöyle ben de aralardan sıyrılmak istiyorum ve heykeli sizlere göstermek istiyorum. İnsanlar uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Burada heykelle fotoğraf çekiliyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Çok tatlılar ya, baksanıza. Şimdi Hachiko'nun hikayesi şöyle. Japon bir tane abimiz var. Tokyo Üniversitesi'nde çalışıyor bu abimiz. Hachiko'yu yavruyken sahipleniyor. Aralarında çok güzel bir bağ oluyor. Abimiz üniversiteye giderken Shibuya metro istasyonunu kullanıyormuş. Hachiko sabahları onunla birlikte Shibuya metro istasyonuna geliyormuş. Abimizi bırakıyormuş. Daha sonrasında eve dönüyormuş ve abimiz buraya tekrardan döneceğinde kendisi onu burada bekliyormuş ve abimizi karşılayıp evlerine dönüyorlarmış. Böyle aralarında bir bağ varmış. Yıllarca bu şekilde kendisi sabahları metroya gelmiş, onu bırakmış. Dönüşte de metroda bekler vaziyette onu karşılamış. Günlerden bir gün bu profesör abimiz kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Ve akşam metro istasyonuna dönmüyor. Ama Hachiko orada. Bekliyor, bekliyor, bekliyor. Günlerce bekliyor, haftalarca bekliyor, aylarca bekliyor ve yıllarca bekliyor. Tam 9 yıl beklemiş arkadaşlar. Tam olarak heykelin bulunduğu yerde mi beklemiş emin değilim. Yani heykeli şurada. Bu çıkışı göstereyim tekrardan. Şöyle çıkışın hemen karşı tarafında heykeli bulunuyor. Sakuraların altında. Orada mı beklemiş bilmiyorum ama kendisi 9 yıl beklemiş. Tam bir sadakat örneği gerçekten. Yani o yüzden hikayesi ve sadakati insanların ilgisini çekiyor ve gerçekten duygulandırıyor. Beklemiş ama abimiz hayatını kaybettiği için tabii ki de onunla buluşamıyor. Günlerden bir gün Hachiko'yu bir ara sokakta buluyorlar. Ölmüş, hayatını kaybetmiş. Sanırım bazı rahatsızlıkları, hastalıkları varmış ve yaş var tabii ki. 11 yaşında hayatını kaybediyor Hachiko. Yakıyorlar, küllerini bir yerde saklıyorlar sanırım. Çok emin değilim. Postunu da bir müzede saklıyorlar. Ve hikayesini öğrendikten sonra Hachiko'yu onurlandırmak için Japonlar buraya heykelini dikmişler. Turistler de Shibuya metro istasyonunun çıkışında geliyorlar ve burayı ziyaret ediyorlar. Güzel dostumuzun hikayesi bu şekildeydi. Umarım huzur içinde uyuyordur. Şimdi Hachiko heykelinin yan tarafında bir başka turistik nokta var. Belki de Japonya deyince gözümüzde canlanan görüntü şu: yüksek binalar, LED tabelalar, anime karakterleri ve Shibuya yaya geçidi. Dünya üzerindeki en kalabalık yaya geçidiymiş arkadaşlar burası. Şu an yayalar için kırmızı ışık yanıyor ve bütün trafik akıyor. Birazdan trafik komple duracak ve yayalar, yani bizler geçmeye başlayacağız. Bazı filmlere de burası ev sahipliği yaptı. Mesela Hızlı ve Öfkeli Tokyo Drift. O Tokyo Drift'in meşhur bir sahnesi var. Burada çekilmiş arkadaşlar. Aha da yeşil yandı. Bakın. Her koldan insanlar çapraz, düz, yan, her yerden karşıya geçiyorlar ve aşırı bir kalabalık oluyor. Tabii ki de turistler için bir fotoğraf noktası burası. İnsanlar güzel kıyafetler giyerek gelip burada modellik yapıyorlar. Böyle bir şeye de ev sahipliği yapıyor. Karşıda insanlar yukarıdan fotoğrafını çekiyor buranın. Biz de çıkarız birazdan.
Biraz önce bir anons geçtiler. Bekledim tekrardan aynı anons geçilecek mi diye ama Japonca'ya döndüler. Şu gördüğünüz direkler yol boyunca var. Üzerlerinde işte güvenlik kameraları var, hoparlörler var, ışıklar var vesaire. O hoparlörlerden ara ara anonslar geçiyorlar. Bazı kurallardan bahsediyor. Sokakta içki içmek yasaktır. Bir çöpünüz varsa yere atmayın, yanınızda taşıyın. Bu anonsları geçiyorlar. Tabii burası turistik bir bölge. O yüzden İngilizce anons da geçiyorlar ve kurallardan ufak ufak bahsediyorlar tahmin ettiğim üzere. Sonuçta kurallar ülkesine geldik arkadaşlar. Japonya'dayız. İlginç kültürüyle, ilginç kurallarıyla, insanların birbirine olan saygısıyla şu eğilme hareketini biliyorsunuzdur. Hepimizin dikkatini çeken bir ülke. Aşağı yukarı 125 milyon nüfusa sahip bir ada ülkesi Japonya. Dünyanın en gelişmiş ve ekonomisi en iyi ülkelerinden bir tanesi. 2024 yılında kişi başı gayri safi yurt içi hasıla 45.000 dolar olarak hesaplanmış. Şimdi teknolojinin T'si dediğimiz zaman aklımıza Japonya gelir. Bir ürün incelerken Made in Japan gördüğümüz zaman güven duyarız değil mi? Yani Japonlara güveniriz. Ulan Japonlar yaptıysa kesin sağlam mal yapmışlardır, kesin iyi mal yapmışlardır diye düşünürüz. Şimdi bunu sebebini anlamak için birazcık sizleri birkaç yüzyıl geriye götürmek istiyorum. Yanlış hatırlamıyor isem 16. yüzyıla kadar Japonlar kapalı kalıyorlar dışa. Kendilerini açmıyorlar. Limanlarını dahi ticarete açmamış bu insanlar. Bunun sebebi de geleneksel yaşamı korumak için ve kaybetmemek için. Ve dışarıdan gelecek olan kişiye güvenmiyorlar. Lan diyorlar bunlar kesin işgal eder burayı, sömürmeye başlarlar bizi filan. Çünkü dünyayı takip ediyorlar, biliyorlar neler olduklarını. Bazı tehditler ve farklı sebeplerden dolayı 16. yüzyıldan sonra Japonlar diyor ki abi biz açalım limanları, dış dünyayla bağlantı kuralım, güçlü bir imparatorluk olalım ki bizi sömüremesinler, onlardaki kaynakları alalım, onlardaki teknolojiyi, yenilikleri alalım, kendimizi geliştirelim. Japonlar o günden bu yana hep bunun için çabalamışlar. Sürekli Batı'nın modernitesini almışlar. Eğitim sistemi olsun, teknoloji olsun her şeyi, bütün yenilikleri alıp kendilerine bir model oluşturmaya çalışmışlar. Ve bunu da başarmışlar. Mesela 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok büyük bir yıkım oldu değil mi? Birçok Avrupa ülkesi göçmenlere başvurdu. Çünkü kendi nüfusunu savaşta kaybetti. Göçmenlere başvurdu. Bunlardan bir tanesi de Türkler. Türkiye'den çok fazla insan Almanya'ya, farklı yerlere çalışmaya gitti. Ama bizde vasıfsız eleman dediğimiz her işi yapabilecek kişiler gitti çalışmaya. Japonlar da eleman gönderdi. Ama kimi gönderdi? Mühendisi, teknisyeni, iş bileni, teknolojiden az çok anlayanı gönderdi. Bu insanlar gittikleri ülkelerin teknolojilerini gördüler, öğrendiler süreçleri. Bir araba fabrikasında mı çalışıyor? O araba yapım sürecini inceledi orada, detaylarını aldı, getirdi kendi ülkesine, burada uygulamaya başladılar. Japonya'daki teknolojinin, otomotivin, robotiğin, akıllı cihazların gelişmesinin sebebi bu. Yani sürekli bir iyiye odaklanıyorlar. Sürekli onu geliştirmeye odaklanıyorlar ve çok çalışkan bu insanlar. Çalışma kültürleri var. Zaten haberlerde duymuşsunuzdur yani hani çalışmaktan yaşayamıyorlar bu insanlar diyebilirim. Genel anlamda birazcık böyle mübalağa da yapacak olursam. Bu mantıkla çok uzun yıllardır Japonlar hep gelişime odaklanmışlar ve bu da sonuç vermiş. Tabii eğitim de burada çok önemli bir nokta. Eğitime de oldukça önem vermişler ve bu meyvesini vermiş arkadaşlar. Şu an dediğim gibi Japonya teknoloji dendiği zaman akla gelen ilk ülke belki de. O yüzden şu anda bunun ekmeğini yiyorlar. Bu zenginliklerinin sebebi de o. Üretiyorlar. Otomobil üretiyor. Bak geçen araba belki Japon malıdır. Bilmiyorum, modelini görmedim de. Yani sokakta gördüğümüz arabalar Japon malları. Bize araba satıyorlar. Dünyanın her yerine araba satıyorlar. Başka elektronik aletler satıyorlar. Akıllı cihazlar. Bir sürü bir şey satıyorlar. Sanayisi bunun üzerinde kurulu. Tarım çok gelişmemiş. Yurt dışından alıyor ürünü. Neden? Parası var artık. Ama tabii burada Japonlar için birazcık yaşam pahalıymış galiba. Ona da değineceğim. Bu da iyi bir şey değil aslında. Tarımın da belli bir noktada gelişmiş olması gerekiyor. Çünkü buradaki yaşam pahalılaşıyor bu sefer. Her neyse ya bu insanlar sanayiyi geliştirmiş, teknolojiyi geliştirmiş, bunu yurt dışına ihraç etmiş ve çok ciddi de gelir elde etmiş. Japonya bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Bu yüzdendir ki Japonya dünyanın en iyi 3 ekonomisinden biri sayılıyor. Diğer ikisini de tahmin ediyorsunuzdur. Amerika ve Çin. Abi yok mikrofonu size vereyim ondan ya. Çok memnun oldum bu arada. İsimleri alabilir miyim abi? Kardeşim benim adım Burhan Keleş. Elle tutabilirsiniz, sıkıntı yok abi. Benim adım Burhan Keleş. Bu arkadaşımız da Japonya'ya daha yeni geldi. Konuşmayı bilmiyor.
Adını Mustafa koyduk. Burada yetim bakıyoruz biz. Yetim bak. 10 yıldır dükkanımızın içerisinde etini, sütünü, yemeğini, rapını, ekmeğini, her şeyini veriyoruz, besliyoruz. Biraz Buraya, Japonlara benzemiş ama. ben dedi buraya ilk geldiği zamanlar 62-61 kiloydu. Çok düşüktü. Bunu aldım buraya besledim. Şu an 80 kiloya yakın. 85-86 kilo. Bakıyorum buna bol bol. Kaç senedir buradasınız abi? Kardeşim ben 10 senedir buradayım. Arkadaşım Aynen, da 10 yıldır sene. buradayız. 10 sene. İkimiz 10 yıldır buradayız. 10 yıldır bu dükkandayız. Abi nasıl peki burada Tokyo'da yaşam? Ya yaşam derken bir yaşadığımız yok. Bir zaten sürekli çalıştığımız için bütün hayatımız çalışmaktan geçiyor. Yani değişen bir şey yok. Sabah saat 9'a geliriz. Gece saat 11'de buradan çıkarız. Buradan çıkarız, eve gitmemiz zaten 1 saat. Yani eve varmamız gece 2. Yani 1 saat ayakta dursak gece 3'e doğru ya yatırız, sabah saat 9'da kalk tekrar gel. Yaşam olarak şu yönden çok güzel. Ekonomik olarak hep söylüyorum, beni linçleyecekler ama ekonomik olarak asla tavsiye etmiyorum. Huzur bakımından, yaşam kalitesi bakımından çok tavsiye ediyorum. Ekonomik olarak neden Asla tavsiye ediyorsun canım. abi? Yani burada çalıştığımız saati vurduğun zaman yani aynı saat zaten Türkiye'de çalıştığın zaman burada kazandığın paradan daha çoğunu kazanırsın. İnsanlara bu şimdi şaka gibi geliyor. Ya diyor yurt dışına çıkmış diyor konuşuyor diyor. Ama işin aslında öyle değil ki. Herkes buraya gelirken şu hayaller. Ya ben gideceğim çok para kazanacağım, gideceğim bir yıl çalışacağım hemen Türkiye'ye ev alacağım. Öyle bir dünya yok. Yok o iş mi? Yok öyle bir dünya yani. Evet buranın kazancı şu an Türkiye'den hemen hemen Türkiye'nin kazancı biraz daha iyi. Şöyle söyleyeyim. Ortalama da Türkiye'de maaşlar ortalama olarak söyleyeyim. Asgari ücret olarak saymıyorum. 50 bin lira. Çünkü genelde 30 yaş üstünde aldığı maaş 45 bin lira, 50 bin lira, 60 bin lira arası Türkiye'de. Burada Japonların aldığı maaşı sana söyleyeyim. Ortalama olarak 45-50 bin lira. Aynı para. Hiçbir farkı yok yani. Benim eşim Japon. 50 bin liraya yakın maaş oluyor. Doğru mu abi? Yanlışım var mı? Doğru söylüyorsun. Ha, burada ustaysan ya da yani dönerciysen burada yapabileceğin işler belli. Ya dönercilik yaparsın kardeşim ya inşaatçılık yaparsın. Ya da yazılımın vardır, bilgisayarın kuvvetlidir, yazılımcılık yaparsın. Yazılımcının aldığı maaş burada 250-300 bin yen. Yani Türk lirasına vurduğu zaman 75 bin TL civarına geliyor. Türkiye'deki yazılımcıların aldığı para da ortalama olarak söyleyeyim 60'tan 150 bin lira arası değişiyor. Geçen gün 2 tane yazılımcı geldi. Sordum ne kadar maaş alıyorsun? Vallahi ben şaşırdım. Çocuk dedi ki 200 bin lira yakın maaş alıyorum abi dedi. Doğru ya da yanlış. Ben çocuğun yalancısıyım yani. O da iyi derse buradan selamlar olsun. Onun haricinde Japonya'yı seviyorum yani. Peki burada yaşam pahalı anladığım kadarıyla. Kiralardır, gıdadır vesaire, Ya, ulaşım. Şimdi bu senin ne kadar harcadığına bağlı, ne kadar lükse düşkün olduğuna bağlı bir şey. İstersen 10 tane ayakkabı alırsın, istersen 1 tane ayakkabı alırsın. Bu insanın kendine göre değişiyor. Herkes ayağını yorgana göre uzatmadığın zaman sıkıntılı. Şimdiki evler, benim evim şu kadar diyelim. Ortalama hemen hemen bu mutfak kadar. 10 yıldır aynı kirayı veriyorum. Hiç kiram artmadı. 70 bin yen. Yani eskiden veriyordum 700 dolar veriyordum. Şimdi dolar arttı, Japonya'ya düştü. 500 dolara falan düştü yani. Ama hiç 10 yıldır aynı kirayı veriyorum. Hiç değişmez. Elektrik, su, gaz dersen onlar uygun. Onu ben sana söyleyeyim yani. Elektrik olsun kazancımıza göre uygun. Orada yanlış olmaz. Yani 2 günüm benim çalışmamın 2 günü gazıma, elektriğime, suyuma, telefonuma gidiyor. Ama burada ne yüksek? Vergiler çok yüksek. Siz diyorsunuz ya Türkiye'de çok vergi var, vergi var, vergi var. Ya kardeşim Türkiye'de vergi yok. Vallahi yok ya. Vergiyi siz gidin Amerika'da görün, Japonya'da görün. Biz burada kazancımızın, yıllık kazancımızın 4 ayı bizim vergiye gidiyor. Yani burada bir yıl çalışıyorsun, 12 ay çalıştırdın, biriktirdin. Bunun 4 ayı direkt kafadan vergiye gidiyor. Abi burası zengin bir ülke diye anlattım ben biraz önce. Gelişmiş, zengin bir ülke diye Doğru. anlattım. Tamam gelişmiş ve zengin ülke ama ona göre de giderim var. Vergi ülkesi abi burası. Yani burada Japonya'nın tarımı yok. Yok evet. Tarım diye bir şey yok. Hayvancılık desen yok. Japonya nereden geçiniyor abi? Nereden para geliyor? 2 tane. Turizm, vergi. Başka bir geliri yok. Hadi diyebilirsin ki Nissan'dı, Toyota'ydı tabii onlar ayrı bir şey. Teknoloji ayrı bir şey ama bunların asıl kaynağı vergi abi. Japonya'da kime sorarsan sor herkes vergiden şikayetçidir. Yani biz bir yıl çalışıyoruz. Bunun 4 ayı vergiye gidiyor. Zaten biz Türkiye'ye gidip bir kere gidip gelmemiz bize 200 bin liradan fazla patlıyor. Doğru mu abi? Yani çalıştığımızın 4 ayı da zaten biriktirdiğimizin 4 ayı da Türkiye'ye gidip gelmeye şey yapıyor. Şimdi herkes diyecek ya madem bu kadar kötüyse niye dönmüyorsun kardeşim memleketine? İyi yönlerini söyleyeyim kavga yok, siyaset yok, futbol desen yok. Gecenin saat 1'inde, 2'sinde, 3'ünde dışarı çık, elini kolunu sallaya sallaya gez başına bir şey gelmeyeceğinin, başına bir şey gelecek telaşını asla yaşamıyorsun. Güvenli. Güvenli. Sana şunu söyleyeyim. Japonya'ya geldiğinden beri hiç dikkat ettiğin bir şey oldu mu evlerde? Ya da etrafına bir bak şöyle. Bir bak şöyle etrafını diyebilir. Fark ettiğin bir şey var mı? Şimdi öyle Ben söyleyince- sana o zaman öyle fark ettireyim. söyleyince- Dikkat et. Hiçbir evin, hiçbir dükkanın camında, kapısında demir korkuluk yok kardeşim burada. Bizim Türkiye'de ne vardır? Birinci, ikinci, üçüncü katlarda demir korkuluklar vardı. Niye? Hırsız. Yani korkumuzdan dolayı evimizdeki eşyaları da güvende olmuş demir korkuluklar. Ya da çocuğumuzun düşmemesi için. Ya da hani hırsız demeyelim çocuğumuzun düşmemesi için ya da demir korkuluklar yaparız. Ama dikkat et Japonya'da. Gittiğin her yere
hiçbir evde, hiçbir dükkanda demir korkuluklu kapı göremezsin. Bu da güvenli bir ülke olduğunu gösteriyor. Japon insanları nasıl peki abi? Ben seviyorum abi ya. Bizim bildiğimiz gibi saygılılar mı yoksa? Saygılılar ama dışa doğru çok saygılılar ama içten kendilerini kemiren bir sinir harbi var. Özellikle trene binerken abi hemen umut yapıştırırlar, fırsatını vurdu ya hemen vurur sana bir tane, ilktirir, elinden ilktirir, çaktırmadan vurur ama normalde çok iyiler yani. Ben bir ırkçılık yaşamadım. Yanlış bir şey de görmedim. Genelde Türkler burada gelip evlenme, boşanma oranları burada çok yüksek. Yani geliyorlar, evleniyorlar, bir yıl sonra boşanıyorlar. En büyük kaynağı da Japonlardan değil bizim vatandaşımızdan kaynaklanıyor. Çünkü buraya geldikleri zaman direkt barlara, gece kulüplerine aşırı derece takılıyorlar. Evlerini ihmal ediyorlar. Evlerine gitmiyorlar. Evlerine ekmek parasını götürmüyorlar ya da evin ihtiyaçlarını karşılamıyorlar. Ya da ikinci bir sevgili yapıyorlar. Ondan sonra Japon boşandığı zaman ya bizim kültürlerimiz uyuşmuyor. Ya da Japonlar iyi değil. Ya Japonlar iyi değil. Sen bir kere iyi değilsin. Saat 10'dan sonra burada hayat değişir. Hele sabaha kadar burada durursan hiç aklına gelmeyecek her şeyi görürsün. Mesela şimdi sen geziyorsun yerlerde bir tane çöp göremezsin. Doğru mu? Sabah saat 5'te burada ol. Yerde çöpten geçilmez. Her yer çöptür. Bir saatte de kaybolur abi. Kim geldi topladı göremezsin. Aynen. Anında. Sanki sihirli değnek var. Her yer çöptür. Bak sabah saat 5'te ol. Burada gel millet yerleri kusarken, yerlerde yatarken ya da ne bileyim cüzdanını bir yere koymuştur, çantasını bir yere koymuştur, kendisi kafasını koymuştur, kaldırımda yatıyordur. Thank you brother. Zaten sürekli her yerde bayılan insanları göreceksin. Sabah 5 diyorsun. Sabah 5'te gel, her yerde bayılan insanları göreceksin. Sabah saat 5-6'da. Club çıkışı. Ya da her yerde kusan insanları göreceksin. Her yerin çöp olduğunu göreceksin. Sigara izmariti olduğunu göreceksin. Fareleri çok göreceksin. Ben sana söyleyeyim. Ama bunların temizliği de ben daha burada hiç çöpçü görmedim. Sadece bizim çöplerimizi atıp da kamyondan çöpler alan insanları gördüm. Ama onun haricinde eline süpürge alıp yerleri süpüren bir çöpçü arkadaş görmedim. Bunların en büyük aktivitelerinden bir tanesi cumartesi pazar günleri özellikle aileler çocuklarını yanına alır. Ellerine şöyle bir maşa alır. Şunun uzunluğunu düşün. Bunun uzun düşün. Bir de yanlarına çöp poşeti alırlar. Yerdeki sigara izmaritlerini, çöplerini. Bunların en büyük sosyal aktivitelerinden biri budur. Yerdeki çöpleri toplarlar. Ya da büyük... Aileler Tabii aileler şey yapar. Tabii ki. vatandaş demiyor. Tabii vatandaş seviyor ve bunu sosyal aktivite olarak yapıyor. Ya da şu gördüğün büyük gökdelenler falan var ya. Hafta sonları onlar sıralı bir şekilde Cuma günü o gökdelenden çıkanların hepsi sosyal aktivite olarak ellerine çöp poşeti alırlar, yerlerde çöp varsa alırlar. En büyük aktivitelerinden biri bunların budur yani. Tabii ki burada yıllardır yaşayan, yıllardır Japon kültürünü çok daha iyi benimsemiş, daha iyi bilen arkadaşlar vardır. Onlar da izliyorsa ki eğer, onlara saygısızlık olsun istemem. Ben bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla anlattım. Tabii ki eksiklerim varsa da diğer arkadaşlar düzeltir. Bunlar bizim yaşadığımız, bizim kendi bakış açımızdan. Sen de şimdi burada geziyorsun, dolaşıyorsun, kendi bakış açını anlatırsın. Evet, mikrofonun da güzelmiş. Eyvallah abi. Buradan İstanbul Sarıyer'deki herkese sevgi ve selamlar diyorum. Sarıyer'e de selam olsun. Kapadokya'ya selam söyleyecek misin? Kayseri'ye selamlar abi. Kapadokya'ya karıştırma. Ya, Bu ikinci memleket abi. Abi yağlama yapıyorsunuz mu ya? Hepsi var. Mantı Hepsi var. Oo güzel. Burada yok abi. Ha, burada yok. yukarıda mantı açtırıyoruz. Arkadaş çok güzel mantı açar. Sol tarafta bir inşaat çalışması var arkadaşlar. Şöyle içeriği göstereyim sizlere. Burada yayaların yürüyebileceği bir alan oluşturmuşlar. Bakın karşıda bir görevli var. Burada bir görevli var. Bir de inşaatın girişinde bir görevli var. Gördüğünüz gibi her yeri kapatmışlar. Ve ses gelmiyor. Aslında çalışma devam ediyor. Tokyo'ya ilk geldiğimde de görmüştüm. Yağmurlu havalarda dışarı çıkıp dolaştığımda da video çekmiyordum o zaman ama etrafımda ne var ne yok gözlemliyordum. O zaman da görmüştüm. Çalışmalar devam ediyor ama o kadar sessiz çalışıyorlar ki arkadaşlar. Yani gerçekten şaşırırsınız ve böyle inşaat alanı olsun, herhangi bir çalışma yapılan yer olsun. Yürüyen merdivende de görmüştük tren istasyonunda. En az bir tane görevli oluyor. Güvenliği sağlıyorlar, insanları yönlendiriyorlar ve bir aksilik yaşanmasın, bir kaza yaşanmasın. Tamamen buna çabalıyorlar. Japonya'ya geldiğimde buna birazcık şaşırmıştım açıkçası. Bir diğer şaşırdığım konuda temizlik mevzusu olmuştu. Tabii ki de yerlerde ufak tefek çöp görüyorsunuz yani sigara izmariti olsun, ufak parça plastikler olsun. Görüyorsunuz bak mesela orada plastik bir poşet var, içerisi çöp dolu. Burası bayağı böyle bir pislik içerisinde. Ama genel itibariyle sokaklar tertemiz, çok düzenli bir nizam var. Gözetiyorlar yani abi de anlatırken ne dedi? Ya çöpçü görmedim dedi. Ne yapıyorlar? Aileler ya da çalışanlar işten çıkıyor. Çöpleri topluyorlar. Aileler çocuklarını alıyor sosyal aktivite diye çöp topluyorlar. Bak bu çok güzel bir şey. Bunu
bir toplum oturttuğu zaman ilerler o toplum. Çocuklara farklı bir şey aşılıyorsun. Bu sefer çöp toplamayı geçiyor, çöp atmamaya başlıyor. Hani zaten topluyor yerdekini ama gözetiyor yani. Doğayı gözetiyor, yaşadığı yeri gözetiyor. Bir kere yaşam alanı burası. Yaşam alanına saygıyı öğreniyor. Tabi o farklı bir şeyi tetikliyor, o başka bir şeyi tetikliyor derken insan böyle gelişiyor işte. Hem kişisel olarak hem toplum olarak böyle gelişiyorsun. Genel itibariyle her yer çok sessiz. Yani şehir merkezine gittiğinizde tabii ki bir ses, bir gürültü oluyor ama benim gezdiğim en sessiz ülke olabilir burası ya. Herkes kısık sesle konuşuyor, korna duymuyorsunuz. Trafikte bile çok fazla öyle araba sesi kulağınızı tırmalamıyor. Sadece işte şehir merkezlerinde reklam panoları yüksek sesle reklam yaptığı için birazcık o dikkatinizi çekiyor, rahatsız ediyor belki o kadar. Metrolar sessiz. Bazen ara mahallelere giriyorum, insan yok. Olsa bile böyle sessiz sakin takılıyorlar. Arkadaş burası hani dünyanın en kalabalık metropolüydü yani. Bu kadar sessiz olmasının nasıl bir açıklaması olabilir? Bir Kahire'ye bakıyorum. Bir buraya bakıyorum. Orası da 20-22 milyonluk bir metropol. Burası 38 milyonluk bir metropol. Kahire'nin bir mahallesi bütün Tokyo'dan daha kalabalık ses üretiyordur yani. Daha çok ses üretiyordur. Arkadaşlar dediğim gibi Nisan ayında ben videoyu çekiyorum. Maalesef hızlı bir şekilde paylaşamayacağım. Mayıs ayına sarkacak videolar. Aslında çok da geç olmayacak ama yani sakura sezonu bitiyor sanırım Mayıs'ta. Mart sonu bir sakura dönemi varmış. Bölgeye göre değişiyormuş bu arada. Mart sonunda başlıyor işte Mayıs başına kadar devam ediyormuş bölgesine göre. Ama şu görüntüyü görmek güzel. Hem de çok güzel, bakar mısınız? Birine yaklaşacağım. Şuna yaklaşayım. Şöyle dokunup göstermek istiyorum sizlere. Kiraz çiçeği diyorlardı değil mi buna? Ben yanlış hatırlamıyorum sanırım. Bakın açacak. Şimdi sakura dönemi geldiğinde Japonya aşırı pahalılaşıyor. Çünkü insanlar şu manzarayı görmek istiyorlar. Her şey en az 2 katına çıkıyor. Bunun başında konaklama geliyor. Ya normalde 15-20 dolara hostel bulabilecekken en ucuz hostel 30-35 dolarlara çıkıyor. Bazı şehirlerde 80-90 dolardan aşağı konaklama bulamıyorsunuz. Özellikle hafta sonları. Mesela Kyoto. Kanayan yaradır. Kyoto'da hala konaklayacak bir yer bulamadım kendime. Çok uzun zamandır bakıyorum. Çünkü buraya gelme planım vardı. Nasıl vardı? Ben Tayland'a gelmeden önce dedim ki ben Asya'ya gideceksem Japonya için yola çıkarım. Ama o zaman Ocak ayı dedim soğuk olur. Biz dedim biraz daha sarkıtalım bunu. Sonra bayağı sarktı. Tahmin ettiğimden daha da ileriye sarktı. Sakura'ya kaldık. Yani ben Sakura'ya pahalılık sebebiyle kalmak istemiyordum. Çünkü bütçem kaldırmaz diye düşünüyordum. Şimdi bazı şeylerden fedakarlık yapacağız bu sakuraları görebilmek için. Şahane bir manzara ya. Gerçekten şahane bir manzara. Yani Japonya'ya gelmeden önce sakura dönemi ne kadar güzel olabilir ki sorusunu sorduğum için şu an birazcık utanıyorum. Şahane oluyormuş harbiden. Bak mesela bu birazcık eğilmiş dal. O yüzden daha fazla insan bunun çevresinde fotoğraf çekiliyor.
Shinjuku'ya geldim şimdi arkadaşlar. Burası da Shibuya gibi oldukça popüler. Bazı böyle ara sokakları var. İşte restoranlar, kafeler, turistlerin vakit geçirdiği yerler, yerel halkın vakit geçirdiği yerler. Böyle bazı alışveriş yapabileceğiniz dükkanlar buralarda mevcut. Ama gece hayatıyla, eğlence hayatıyla da öne çıkan bir yer Shinjuku. Burası Shibuya'dan 3,5-4 kilometre uzaklıkta. Aslında oraya gidersiniz mesela, yürüye yürüye, geze geze buraya gelirsiniz. Biraz önce ziyaret ettiğimiz park bu ikisinin arasında kalıyor. Ama derseniz ki ben yorulurum, trene bineyim. Sanırım Shibuya ile Shinjuku arasında 2 durak var yanlış bilmiyorsam. 5-6 dakikada geliyorsunuz yani trenle. Ücreti de 150 yen. Yani ne kadar yapıyor? 1 dolar yapıyor. Aha bir tane daha Türk restoranı. Turkish Restoran Üsküdar. Abi bütün İstanbul buraya taşınmış galiba. Baksanıza ışıklar yanıyor, demek ki işliyor. Şuradan giriyorsunuz abi, orada pide görüyorum, İskender görüyorum. Uf, köfteler, baklavalar. Üsküdar'ı da ayrı severim ama yani Üsküdar'a gidiyorsunuz bir turist olarak, bak şu açıdan değerlendir. Üsküdar sahile in, karşıya bak abi. Bütün gezilecek yerler ayaklarının altında. Her yeri görüyorsun karşıdan. O açıdan çok güzel bir yer. Burada tax free mevzusu var. Onu da söyleyeyim. Yanlış bilmiyorsam bu tarz yerlerden, tax free yazan yerlerden alışveriş yaptığınızda işte pasaportunuzu veriyorsunuz. Size o an galiba vergiyi geri iade ediyor. Öyle biliyorum ben. Yani havaalanında verginizi geri almanıza gerek kalmıyor. Bakın mesela şurada fiyatlara bakalım. Şimdi buranın para birimi yen, birazdan bir para bozduracağım. Paraları da tanıtacağım sizlere. Günümüz kuruyla 1 Türk lirası 4 Japon yeni yapıyor. Eğer iPhone kullanıyorsanız burada dönüştür kısmına tıkladığınızda ne yapıyor? Hemen buradan seçtiğiniz para birimlerini görebiliyorsunuz. Kur farkını görebiliyorsunuz. 1 Amerikan doları da sanırım 147 yen yapıyor. Hemen fiyatlara bakalım. Mesela burada bir tane et varmış. 150 gram et. Ne diyor? Vergiyi de eklediğinde 1080 yen diyor. Yani 280 Türk lirası yapıyor. 300 gram et alıyorlarmış genelde. Most popüler o diyor çünkü. 1480 yen. O da ne kadar yapıyor? 385 TL yapıyor. Yanında şöyle sos var. Bir de böyle çıtır bir şey var ama çok çözemedim. Burası böyle et restoranı. Mesela peynirli olan var bir tane. Onun fiyatı nerede yazıyor? Onu şuradan görebiliriz. 300 gram ne kadar? 1280 yen. 333 TL. Yani yaklaşık 10 dolar gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. 8-10 dolar arasına et yiyorsunuz burada. Bütün hepsi et menüsü. Ama daha uyguna da karnınızı doyurabilirsiniz. Mesela nasıl? Hemen karşımıza bir tane ramenci çıktı. Ramen yiyerek. Mesela bakın burada 710 yene, yani 184 TL'ye ramen yiyebiliyorsunuz. Daha pahalı ramen de var ama içi biraz daha dolu olun. Bir sürü bir şey koymuş. Yumurta ne bulurlarsa koymuşlar. 306 TL. Başka ne varmış? Mesela yanına salata tarzı bir şeyler almak istedin. Ne kadar? Aşağı yukarı 180 yen. Yani 45-46 TL. Hatta daha ucuzmuş ya. Şöyle 150 yene yumurta var. Şunu kapatalım. 150 yene haşlanmış yumurta veriyorlar 40 TL'ye. Bir de içecek mi içmek istedim? Burada sanırım kahve var. 380 yen. Yani 100 lira diyelim. İster sıcak ister soğuk kahve var. Burası mesela biraz daha cafcaflı bir restorana benziyor. Makarnacı. 970 yene, yani 252 TL'ye makarna yapıyorlar. Başka şöyle karidesli bir makarna var. O da 960 yen. O da 250 TL diyelim. Burada sandviç var mesela. 560 yen. 145 TL. Burada pirinç var. İçerisinde avokado ve ne var başka? Shrimp karides oluyor. 221 TL şu. Ama birazcık ufak bir tabağa benziyor. Burada bazı restoranlarda bu şekilde böyle hazırlıyorlar tabakları. Ne yiyeceğinizi görüyorsunuz. Mesela şu tabak deniz mahsullü sanırım. Mantar filan bir şeyler de görüyorum. 1450 yen. 377 TL. Burada 1400 yene yine deniz mahsullü bir karidesli peynirli bir tabak var. 364 TL. Yani şu an merkezde olduğumuz için bir tık pahalı buralar arkadaşlar. Ortalama 10 dolara yemek yiyebiliyorsunuz burada. Ama dediğim gibi bazı ramenleri yediğiniz zaman biraz daha böyle merkezin dışına çıktığınızda 5 dolara, 4 dolara, 6 dolara ramen yiyorsunuz. Karnınızı doyuruyorsunuz. Gayet de doyurucu oluyor. Mesela benim hostelin orada
Ben 600-700 yene gayet de güzel bir şekilde doyuruyorum karnımı. Ne kadar yapıyor 700 yen mesela? Tekrardan bir bakalım. 700 yen 182 TL yapıyormuş. 182 TL'ye ben mesela geçen gün çok güzel bir ramen yedim. İçerisinde ne var? Noodle, sos, tavuk koyuyor, sebzeler koyuyor. Ama merkezde ilk geldiğimde bir restoranda yemek yemiştim. Çok güzel bir yemekti. 10 dolar vermiştim mesela ona. Pilav, yani haşlanmış pirinç, köri sos ama dana etli köri sos, hatta dana eti parçaları da vardı ve üzerine 2 parça çıtır tavuk koymuşlardı. O mesela ne kadardı? Aynen 10 dolar yapıyordu hemen hemen o. 9,5 dolar filandı. Burada da bu arada devasa bir Apple mağazası var. Ama ve lakin girmeyeceğim. Bunun sebebi de teknoloji fiyatları videosu çekeceğim burada arkadaşlar. Büyük bir teknoloji mağazası var. Orada her şeyin fiyatı var. Birkaç tane ürünün fiyatını göreceğiz. Daha sonrasında bir kıyaslama yapacağız Türkiye ile, nasıl fark var vesaire. Orayı bir gezelim, orayı bir tanıtayım istiyorum sizlere. Shinjuku'da böyle bir yer arkadaşlar. İşte iş merkezleri var, böyle restoranlar, şey var, lüks mağazalar falan da var, yani pahalı olan mağazalar da var. Şöyle karşıya atabilir miyim acaba kendimi? Bence atarım ya, koş. Şey dikkatimi çekti. Çok tuhaf bakıyor bazı insanlar. Bilmiyorum, bıyıktan dolayı mı? Yani alışkın değiller mi bıyığa? Ya da ceket sarı olduğu için dikkat mi çekiyor? Çok emin olamadım. Böyle biraz tuhaf bakıyor. Yandakine dürtüyor. Bak bak filan diyor böyle. Birkaç kişiye böyle denk geldim açıkçası. Dikkatimi cezbetti yani. Özellikle yanındakini dürtüp böyle bak 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 filan demesi biraz tuhaf geldi bana. Amca mesela nasıl baktı? Burada kocaman bir LED televizyon var. Üzerinde de büyük 3 tane hoparlör var. Habire reklam veriyorlar burada. Buradan geçenler de böyle videosunu çekiyor, fotoğrafını çekiyor. Bir Shibuya geçidi kadar olmasa da burası da kalabalık. Hostelde tanıştık, Fransız arkadaşım. Yarı Fransız, yarı Bonjour, bonjour. Cezayirli. Cezayir. Cezayir. Ay, ay. Çok değişik bir tarzı var. O da Asya'da geziyormuş şu an. Kalacak yeri yok. Bir yer ayarlamış. Orada problem çıkmış. Ama ve lakin farklı bir yer bulamamış. Çünkü hafta sonu geliyor. O yüzden her yer full ve inanılmaz pahalı. O yüzden çocukcağız dışarıda kalmış. Bro, I'll go this part. You go here as well? I follow you. I have nothing to do, so. Okay, let's go here. Ben şöyle ara sokağa daldım sizlere. Shinjuku'yu da göstereyim istiyorum hava kararmadan önce. Shinjuku da güzel mekan ya. Yani burada da çevrede gezerseniz güzel şeyler göreceksiniz. Mesela şurada bir tane Godzilla var. Şöyle göstereyim hemen. Arada ağzından ışık çıkıyor, duman çıkıyor. Karşıda sinema var. İnsanların ilgisini çekmeye çalışıyorlar bu tarz böyle şeylerle. Reklam gibi düşünebilirsiniz aslında. Tabelalara bakar mısınız? Acaba neler var çevremizde? Yani hiçbir fikrim yok. Okuyamadığımız için maalesef ki. Orada masajcı varmış. Aynı anda gördük. Hava ufaktan kararmaya başladı. Bütün tabelaların ışıkları yandı. O bildiğimiz güzel görüntü ortaya çıktı şimdi. They record the call, so I need to have a go. I want my friend to send me the call with booking, so I can explain and do a bad ad for booking. Geçen benim parayı bozdurduğum döviz bürosu bura arkadaşlar. Ninja Money Exchange yazıyor. Bu cadde üzerinde bir sürü döviz bürosu görebiliyorsunuz. Ben 147,5'tan bozdurdum. 144'e düşmüş dolar. Onun dışında buralarda da böyle para değiştiren yerler var. Money Exchange yazıyor zaten her yerde. Ve kur fiyatı da yazıyor. Şöyle göstereyim, insanlar burada sıraya girmişler. Alış fiyatı, satış fiyatı, ona dikkat edin.
Ona göre kafanıza göre bir yerden, içinize sinen bir yerden paranızı bozdurabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere Japon yenini tanıtmak istiyorum. Diğer ülkelerdeki paralara göre biraz daha büyük geldi bana. Kalitesi çok daha iyi. Şöyle göstereyim. Sanki eski paralara benziyor gibi. Bu 10.000 yen arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Sanırım en büyük para bu. Bu 5.000 yen. Şöyle arkasını da göstereyim. Bu da 1000 yen. Bunu mesela birçok yerde yemek yerken kullanacaksınız. 1000 yeni verip yemek yiyebiliyorsunuz birçok yerde. Ya da işte 1200 yen falan verip yemek yiyebiliyorsunuz. Şunu mesela ben hatıra olarak saklayacağım. Üzerinde de Nippon yazıyor. Japonya'nın ismi aslında Japonya değil. Burada Japonya olarak tanıtmıyorlar ülkeyi. Ne diyorlar? Güneşin doğduğu ülke olarak adlandırılıyor Japonya. Onu da sanırım Nippon diye geçiyor. Yanlış bilmiyor isem. Bozuk paralara geçelim. Bu 500 yen. Daha sonrasında elimizde 100 yen var. Arkasında sakura var. Şöyle kiraz çiçeğini göstereyim. Arkasında sakura var. Bu 50 yen. Ortası delikli para. Şöyle göstereyim. Bunlar hep koleksiyona girecek. Şu 10 yen. Benim elimde bundan bir sürü var ya. Bunu mesela gidiyorsunuz abi 7-Eleven marketlere. Parayı elden de almıyorlar bu arada. Bu videoda gösteremedim de sürekli makinelere atıyorsunuz parayı. Ya da işte böyle bir kutucuk var. O kutucuğa koyuyorsunuz. Öyle para alışverişi yapıyorsunuz. Elden para alışverişi yapmıyorlar. Bu sanırım 5 yen. Bunun da ortası delik. Üzerinde yazmıyor bir şey. Japonca yazıyor sadece. Bu da 1 yen arkadaşlar. Şöyle paraları da göstermiş olayım sizlere. Ülkenin adı resmi yazışmalarda Nippon, parada da görüyorsunuz Nippon yazıyor. Halk arasında da Nihon olarak biliniyormuş. Ni güneş demek, Hon da kaynak, köken anlamına geliyormuş. Yani güneşin kaynağı, güneşin geldiği yer. Ülkenin ismi buradan geliyor. O yüzden parada da Nippon yazıyor arkadaşlar. Hatta ve hatta ben Japonya'ya, Tokyo'ya geldiğimde Nippon durağında inmiştim ve hostelime oradan yürümüştüm. Burada bir tane restoran var arkadaşlar. Dışarıya koymuşlar menüyü, tamam mı? Buradan İngilizceyi seçiyorsunuz. Tıklıyorsunuz. Burada işte atıyorum chicken cutlet diyor. Hepsi tükenmiş. Ne kadar fiyatlar? 870 yen mesela, 1050 yen. İşte buradan başka ne istiyorsunuz? Onu işaretliyorsunuz. İleri diyorsunuz abi, tamam mı? Buradan ne yapıyorsunuz? Parayı şuradan atıyorsunuz sanırım, aynen. Parayı buradan atıyorsunuz. Bozuk para buradan, kağıt para buradan. Kartla ödemek istiyorsanız buradan. Para üstünde şuralardan veriyor. Buradan fiş alıyorsunuz. Fişi aldıktan sonra içeriye giriyorsunuz. Şurada masalar var, şöyle göstereceğim. Bu masalara oturuyorsunuz. İçeriden size yemeğinizi getiriyorlar ve orada yiyorsunuz. Sistem bu şekilde. Bu sokak ne güzelmiş ya. Sağlı sollu böyle ufak restoranlar var. Mutfak kısmı hemen önünde, böyle tezgahlarda yemek yiyorsunuz. Bayağı güzel bir sokakmış burası. İlk defa girdim buraya. Restoranlar da çok kalabalık ya. Yer beklemeniz gerekiyor. Ama olay şahane yani. Baksanıza, hemen ızgara önümüzde, ocakbaşı cızbız. Genelde sadece nakit kabul ediyorlar bu arada. Kart kabul etmiyorlar. Lan yemek yiyecek yer nasıl bulacağız bu kalabalıkta? Arkadaşlar bir restorana geldim şimdi. Geçen geldim restorana geldim. Bildiğimiz yere gelelim. Bir kişiyiz. Onu seçtik. Burada dil seçeneğinden İngilizceyi seçiyoruz. Tamam diyoruz. Burada menü var arkadaşlar. Ne istiyorsanız burada tek tek seçebiliyorsunuz. Bazıları satılmış, tükenmiş oluyor. Onu belirtiyorlar. Ben ne alayım? Çıtır tavuk alayım kendime. Köri soslu. Pirinç var yanında. Bunu alalım. Buradan next diyelim. İşte farklı şeyler ekleyip çıkarabiliyorsunuz. Burada acı ekletmek istiyorsanız ilk seviye acıdan itibaren ufak ufak ücret alıyorlar. Ben normal olanı isteyeceğim. Şöyle okey diyeyim. Tamamdır. Şimdi siparişimi tamamladım.
C06 benim masam. Masada neler var? Abi suyumuz var. Her restoranda su oluyor. Turşumuz var. Peçetemiz var. Siparişi de bu tarz böyle tabletlerden veriyorsunuz. Olay budur yani. Burada menüye bakabilirsiniz yani bir sürü farklı şeyler var. Hangisini istiyorsanız. Yemeğimiz geldi arkadaşlar. Lapa pirinç, kızartılmış tavuk ve köri sosu. Yaklaşık 7 dolar yapıyor. Yani bugünün kuruyla 260 TL civarı bir şey. Restoranda bu şekilde. Burada da mutfak kısmı burada hazırlıyorlar. Eğer boş masa varsa geçiyorsunuz orada bekliyorsunuz. Hemen sizi buraya alıyorlar. Şuradan kaşığımızı alalım. Kaşıkları da şuraya koyuyorlar. Bunu da göstereyim. Burada çubuk yok. Kaşıkla yiyorsunuz. O arka sokakta gezdik ya birazcık. Orası bayağı kalabalıktı. O yüzden oturacak bir yer bulamadım orada. Farklı bir şey yiyeyim göstereyim istemiştim size ama yine döndük buraya. Orası güzel ya, ben sevdim burayı. Birazcık pahalı gibi geliyor ama doyurucu bir tabak. Şimdi fişi verdim. Ekranda fiyat gözüktü. Parayı bu şekilde böyle koyuyorum makineye. Hiç alışveriş yapmıyoruz ama burada sıkıştı para. Şöyle düzeltelim. Okey. Heh, tamam. Şimdi aldı. Parayı aldı. Buradan onaylıyoruz. Zaten 994 tuttu. Ben 1000 verdim. 6 yen geri verecek. Aha da şöyle 6 yenimizi aldık. Buradan da fişimizi alıyoruz. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu da teşekkür ederim demek. Önce arigato'yu öğrendim. Arigatou gozaimasu çok uzun geliyordu, anlamamıştım. Bu hastalık geçmedi ya. Öksürük hiç geçmedi ya. Ne kadar zamandır öksürüyorum bilmiyorum. Arigato arigato diyordum. Teşekkür ederim demek ama kısa hali. Uzun hali arigato gozaimasu. Ama şöyle söylüyorlar. Arigato gozaimasu. Arigato'yu söylüyor. Gozai'yi arada yok. Mas'ı vurguluyor. O arada kafa gidiyor. Eğiliyor. Kendi de eğiliyor. Böyle bugün bir teyzeyle yanlışlıkla böyle çarpıştık. İkimiz de böyle otomatik eğiliyorum ben de artık. Kafaya nasıl kodladıysam. Habire böyleyim ben. Teyze böyle, ben böyleyim. Yani bir iki kere eğildik böyle. Saygılılar. Ama kalabalık yerlerde böyle pat diye omuz atıp geçen Japonlar oluyor. Bilmiyorum yani. İyisine de denk gelirsiniz. Kötüsüne de denk gelirsiniz. Etrafı şöyle göstereyim. Videoyu da burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için arigatou gozaimasu. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. İçeride inşallah müzik var çünkü her restoranda klasik müzik çalıyorlar. Telif yememişizdir. Telif yediysek güzel bir yemek yedim yani. Gerçekten güzel bir yemek yedim. Karnım doydu, mutluyum. Birazcık böyle sokaklarda dolanır. Akşam bir iki fotoğraf çekerim. Bak ses kısılıyor bazen. Öyle. Instagram'da paylaşırım. Abone olursanız, takip ederseniz, yorum atarsanız çok sevinirim. Ara ara böyle evsizleri de gördükçe sizlere göstereceğim. Köprü altlarında uyuyorlar. Allah yardımcıları olsun. Kendinize iyi bakın. Adios amigos diyorum. Neydi? Sayonara. Japonca'da sayonara ama o resmi galiba. Dikkat edin kendinize. Görüşürüz.